Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayı artık yaklaşmışken şöyle güzel bir Ramazan pidesi tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Hamurumuzun öncelikle mayasını hazırlamakla başlıyoruz. Bir paket instant mayayı şöyle bir kabın içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı şöyle sıcak suyu ilave edip iyice karıştırdıktan sonra üzerini streç folyo ile kapatıp kenarda bekleteceğim. Mayanın aktifleşmesi gerekiyor. Bu tarifi birebir uyguladığınızda arkadaşlar kesinlikle böyle fırından almış pideler gibi muhteşem pideler hazırlayacağız. Şimdi mayamız aktifleşirken biz de hemen burada hamuru yoğurmaya geçelim. 3,5 su bardağı ılık suyumu şöyle kabımın içerisine aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Daha sonrasında 1 kilogram yani 9,5-10 su bardağına denk geliyor arkadaşlar. Unumu içerisine ilave ettikten sonra hemen mutfak şefimi çalıştırıyorum. En az bir 5 dakika kadar öncelikle yoğuracağım. Bu ilk aşamamız. Eğer mutfak şefinde değil de elde yoğurmak istiyorsanız mutlaka bir 8-9-10 dakika kadar bir yoğurmanız gerekiyor öncelikle. Hamur iyice elastik bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Ele yapışan bir hamur, o yüzden hiçbir şekilde sıkıntı yok. Mutfak şefinde yoğurmak bana daha kolay geldiği için mutfak şefinde bir 5 dakika kadar yoğurmaya bıraktım. Daha sonrasında tuzunu ilave ediyorum içerisine. 1 yemek kaşığı şöyle silme tuz ilave ettim içerisine. Tuzu iyice yedirene kadar yoğuruyoruz. En az bir 2 dakika kadar yoğurmuşumdur. O da mutfak şefinde arkadaşlar. Elde yoğurunca tabii ki de birazcık daha fazla zamanınızı alacaktır. İyice yoğurduktan sonra şimdi mayamız iyice aktifleşti. Daha sonrasında mayasını içerisine ilave ediyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma işlemi birazcık aşamalı olduğu için ben mutfak şefinde yoğurmak istedim. Ama herkesin evinde mutfak şefi olmadığı için arkadaşlar en az bu hamuru toplamda elde yoğurmak isterseniz bir 15-20 dakika kadar bir sürede yoğurmanız gerekiyor. Bu şekilde hamurum artık hazır, iyice yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışan bir hamur. O yüzden hemen şimdi tezgahı iyice unladıktan sonra hamuru alıyorum tezgahın üzerine. Daha sonrasında hamuru toparlayacağım. Şöyle tezgaha serpmiş olduğum unu tamamen hepsini hamura yediriyorum. Ele yapışan bir hamur olduğu için birazcık böyle unla tezgahta tekrardan yoğurmak istedim arkadaşlar. Yoğurma işlemini artık burada bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hazırlamış olduğumuz hamuru şimdi iki eşit parçaya bölüyorum. Daha sonrasında yuvarlak bezeleri hazırlayıp tepsimin içerisine tertemiz bir bez serdim. Daha sonrasında böyle bezelerimi hazırlayacağım. İsterseniz böyle büyük bezeler yapmayıp da daha küçük bezeler hazırlayıp daha küçük pideler de yapabilirsiniz. Tabii ki de bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ama inanın bu hamur o kadar güzel oluyor ki daha öncesinde de pide yaptım ama bu kadar lezzetli olduğunu söyleyemem. Bu şekilde ara sıra tezgaha unlamayı unutmuyorum. Çünkü bayağı böyle un gerektiren bir tarif. Hazırlamış olduğum iki büyük bezemi tepsimin içerisine aldım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi üzerine kapatacağım. Temiz bir bezle kapattım arkadaşlar. Toplamda en az 1 saat kadar mayalamaya bırakıyorum bu şekilde. Hamurumuz mayalanırken ben de bu arada üzeri için şifasını hazırlamaya geçiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yarım çay bardağı unu kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı soğuk su öncelikle ilave ettim. Daha sonrasında iyice çırpıyorum. Şöyle tamamen topaklanma kalmadıktan sonra içerisine yarım çay bardağı böyle kaynar su ilave ettim içerisine arkadaşlar. Yani sıcak su ilave ediyoruz. Tekrardan iyice bir çırpıyorum. Şimdi içerisine bir adet yumurta sarısı ilave ediyorum. Güzelce böyle rengi kıpkırmızı olsun istiyorum pidemin. İçerisine şimdi 1,5 tatlı kaşığı kadar pekmez de ilave ettim. Hiçbir şekilde böyle pekmez tadı veya yumurta tadını almıyorsunuz üzerinden. Bu şekilde hazırlayıp kenara bırakıyorum.
Hamurlarımı yaklaşık 1 saat kadar mayalamaya bıraktım. 1 saat mayalama süresi yeterli geldi ama siz arada kontrol edin. Eğer bu şekilde mayalanmamışsa arkadaşlar o zaman 1,5 saat kadar da bekletebilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Tepsimin içerisine yağlı kağıdı yerleştirdim. Üzerine de bolcana şöyle görmüş olduğunuz gibi mısır ununu serptim. İlk bezemi bu şekilde aldım. Hemen tepsimin içerisine alıyorum. Daha sonrasında elimi sürekli şifayla ıslatıp böyle üzerine şifadan da her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Şifa ile birlikte açacağım şimdi hamuru. Öbür türlü hamuru açmak birazcık zor olabilir. O yüzden şifayı bu kısımda, yani bu alanda bayağı güzel bir şekilde kullanıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten şifayla açınca hemencecik çabucak hamur salıyor kendisini. Hamuru iyice açtıktan sonra hemen pide boyutuna getirdim. Elimi sürekli şifanın içerisine batırarak arkadaşlar pide şeklini veriyorum. Zaten pide şeklini vermek çok basit. İsterseniz bu şekilde, isterseniz başka şekillerde de yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi ilk pidemi hazırladım arkadaşlar. İlk pideyi hazırladıktan sonra mutlaka bir 20 dakika kadar tepsi mayası için bekletiyoruz. Kenara alacağım ve ikinci pidemin hazırlamasına geçiyorum şu anda. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi altını iyice mısır unuyla unladım. Pidemi aynı şekilde hazırlamaya geçiyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. İkinci pidemi de hazırladıktan sonra en az bir 20 dakika kadar tepsi mayası için bekletiyorum. Bu ilk yapmış olduğum pide iyice kabardı arkadaşlar. 20 dakika kadar bir sürede beklettim. Ben pidemin çok böyle fazla kabarmasını istemiyorum. O yüzden şu şekilde elimle tırnakladığım kısımları tekrardan üzerinden geçiriyorum. Ama eğer böyle pofuduk iyice çok böyle kabarmış bir pide istiyorsanız o yüzden bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ama bu işlemi yaptıktan sonra tamamen böyle gerçekten Ramazan pidesi şeklinde oluyor. Ben çok seviyorum gerçekten bu şekilde. Eşim de çok sevdiği için tekrardan bir Ramazan pidesi tarifi vermek istedim. Bu tarifi mutlaka tarif defterlerinize kaydedin. Ramazan yaklaşmışken bol bol yapıp böyle buzluğa atabilirsiniz. Şimdi üzerine bolcana susam ve çörek otu serpiyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Çok da yakışıyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra artık pidem fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Ben fırının en alt kısmına şöyle ısıya dayanıklı bir kabın içerisine biraz su koydum arkadaşlar. İyice buhar versin diye ekmeğimiz çok daha güzel pişecek. Pideyi de fırının en alt kısmında pişirmeye gönderiyorum. Şöyle fırından da ne kadar güzel piştiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. İkisi de piştikten sonra biraz soğumaya bıraktım ve hemen şöyle doku testine geçmek istiyorum sabırsızlıkla. Gerçekten çok lezzetli oldular. Mutlaka Ramazan gelmeden hemen sizler de yapıp buzdolabına atabilirsiniz. Sizler şimdi doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.